ASMX'e hoş geldiniz. Bu videoda eski bir hard diski atölyemiz için bir disk zımparaya çevireceğiz. İlk olarak hard diskimizi sökerek başlıyoruz. Hard diski sökerken şu etiketin altında şurada bir vida oluyor. Etiketten de burada vida olduğu anlaşılmıyor. Vidayı unutmuyorsunuz. Bu bir püf noktası. Bu tornavidanın yapım videosunu merak ederseniz onu da köşeye kenara bir yere koyuyoruz. Açıklamalarda da linkini bulabilirsiniz. Şimdi şu diskin yerine bizim zımparamız gelecek. Şu okuyucu kafaya ihtiyacımız yok. Bunu söküp kurtulacağız. Şunu şimdi kenara koyuyorum ama bu kısım bize lazım olacak. Bunu kullanacağız. Bu bize lazım. Hard diskin bilgileri kaydettiği plakası lazım değil. Evet. Aynen soketliymiş burası. Soketinden aldım. Bir işimize yaramayacak. Üstünde bir selenoid var. Belki bir projede kullanmak istersiniz. Bilmiyorum. Hemen attık. Hard diski soyduk. Artık bu şekilde kullanabiliriz. Disk kısmı şunun önünde gelecek şekilde hard diskimiz gövdeye yerleşecek. 4 tane vidayla tutturuyoruz. 4 tane bilgisayarlarda kullanılan bu Amerikan sistemi vidalardan, şunlardan lazım. Aynı bilgisayara hard diski takar gibi yanlardan vidalarla tutturuyoruz. Hard diskimiz sımsıkı bu gövdeye yerleşti. Şimdi önce şeyi yerleştirelim. Şu bizim zımpara diskimizin zımpara diskimiz olacak. Kontrol edelim. Ön kapağımız yerleştiği zaman üstünde zımpara diskimiz de burada dönüyor olacak. Artı şeklinde vidaları takmak istiyorum. Şimdi bunu taktıktan sonra serbestçe döndüğünü kontrol etmeniz önemli. Bunun döndüğünden emin olalım. Bunun üstüne Amerikan cırt bant gelecek. Şunu kapatacağız buraya. Bu cırt bantın altında kalacak. Böylece bizim zımpara kağıdımızı destekliyor olacak. Şimdilik dursun bunlar. Gelelim bağlantılara. Şimdi şu kısım hard diskin güç girişini, şu kısımda veri girişini gösteriyor, veri giriş çıkışını. Devre kartı hem veri iletişimini sağlıyor hem de buradaki fırçasız motorun sürülmesini sağlıyor. Buradaki pinlere bakacak olursak ilk 3 pin önemli değil ama ikinci 4, 5, 6. pin, şurayı 1. pin, burayı 15. pin olarak kabul ediyoruz. 1, 2, 3 pin boş. 4, 5, 6 nolu pinlerde ground bağlantısı var. 7, 8, 9 nolu pinlerde saniye notlarıma bakayım. 7, 8, 9'da 5 volt. 10, 11, 12'de tekrar ground.
13, 14, 15'te son 3'te de 12 volt bağlantısı var. Devrenin çalışması için 5 volta, motorun çalışması için 12 volta ihtiyacımız var. Burada şimdi bu bağlantıları yaptığımız zaman direkt hard disk çalışmaya başlıyor. Ancak bir veri iletişimi olmadığı zaman birçok SATA hard disk bir veri iletişimi yani bilgisayardan bir komut gelmediği zaman belli bir süre 1 dakika kadar çalıştıktan sonra durur. Ama biz bunun olmasını istemiyoruz. Bunun için de kartı, SATA diski, hard diski yanıltmak, kandırmak için bilgisayara bağlıymış gibi kendisini sanması için burada ikinci ve altıncı, burada 7 pin var. Şurası 1, şurası 7, 2 ve 6 nolu pinler ya da 3 ve 5 nolu pinleri birbirine bağlamamız gerekiyor. 2, 6 ya da 3 ve 5. İkisi bir arada değil. İkisini bir arada bağlamaya gerek yok. Şimdi bu bağlantıları yapıp hard diskimizin çalıştığından bir emin olalım. Lehim yapmak için gerekli ekipmanlarımızı toparladık. Hemen işimize başlayalım. Yapacağımız şeylerden birisi şuraya bir tane güç giriş soketi koyacağız. Bu zımpara makinamızı 12 voltta çalıştırıyor olacağız. Buraya bir soket takıyoruz güç girişi için. Şuraya bir anahtarımız gelecek şu kısma. Şuraya güç girişi. Şimdi 12 voltla çalıştıracağız ama bizim bunu çalıştırmak için hem 12 volta hem 5 volta ihtiyacımız var. Onun için de şöyle bir şey belirledik. Bu bir step down voltaj regülatörü diyeyim. Buna 12 volt gireceğiz ve 5 volt güç alacağız. Böylece 5 voltu da besliyor olacağız. Ayrıca 5 volt beslememize gerek kalmayacak. Önce bunun kablolarını hazırlayacağım. Bunu 5 volta ayarlayacağım şuradaki vidasıyla. Ardından kasanın içine takacağım. Evet. In kısmı giriş, out kısmı çıkış. In eksi, in artı. Gereken kablo miktarına göre in eksi buradan gelecek. Şimdi şu yardımcı elimizi, bu arada bu yardımcı elimizi de videosunu merak ederseniz açıklamalara bunu da koyuyoruz. In kısmımız bu taraf. Evet, güç kaynağımı 12 volt ayarladım. Ve enerjiyi verdim. Şimdi multimetremi alıyorum. Çıkış voltajını kontrol ediyorum. Şu an 11.16 volt. Çıkışta girişten 12 volt. Çıkış 11 voltta. Devre yaptırmadan. Evet. Yeterince iyi bir rakam. 5.05 yeterince iyi bir rakam. Ayarladık. Bunu ayarlamadan sakın takmayın. Hard diskinizi bozabilirsiniz. Elimizde bir güç girişi. Şu ortadaki artı oluyor. Bu kenarlardakiler eksi oluyor. Bu soketlerde bu bacaklarla ilgili problem olabiliyor. Onun için eksi pininizi ikisine birden bağlayın. Herhangi birinde problem varsa diğerine de bağlayaraktan herhangi bir temassızlığın önüne geçersiniz. Evet. Burası sımsıkı oldu. 0-1 anahtarımız.
Gelelim artı ve eksi bağlantılarına. Ne demiştik? 4. 5. ve 6. pinler ground. 7, 8, 9. Şimdi bunun altına bir şey alayım ben. Kullanabilirim herhalde. Daha iyi gözükeceğini bilmiyorum. Şimdi ground ve 5 voltu bağladık. Bir de 12 voltu bağlamamız gerekiyor. O da en son 3 pine 12 volt bağlantımız lazım. Onun için de bir kablo keselim hemen. 12 voltu da şu şey çıkışından alalım. Anahtar çıkışından alalım. Buradan gitsin. Bakalım kader anı. Yanacak mı? Çalışacak mı? 12 volt adaptörümüzü aldık. Bir yandan soktuk. Ve tuşa basıyoruz. Ve çalışmıyor. Fail. Evet, burada sokette elektrik ölçemiyorum. Soket bağlantımıza tekrar bakmamız lazım. ...12 voltun bacakta gördüğüm için demin kontrol ederken o bacağı bağladım. Şimdi gücü veriyorum. Yine yok. Bir şeylerden duman çıkmıyor en azından. Güzel tarafı o. Şimdi bir iki tane fail yaşadık bunu bağlantıları yaparken. Şimdi siz yaşamayın diye ben size bunların püf noktalarını söyleyeyim. Birincisi şu güç girişinde bakın 3 tane giriş var. Bir tanesinde güç yok ve kısa devre yapıyor. Multimetre ile artı ve eksi arasında 12 voltu ölçtüğümüz bacakları belirledik. 12 volt, yani 12 volt bağladığımız için 12 volt ölçtüğümüz bacaklara bağlantı yaptık. Anahtar bağlantısı belli zaten. Artıyı anahtara girdik. Anahtardan çıktık. Anahtarın çıkışından biri bizim voltaj regülatörümüzün artı girişine gitti. Diğeri de bakın burada söylediğimiz 13, 14, 15. pinlere gitti. Bunda bir sıkıntı yok. Soketten giriş eksi. Burada voltaj regülatörünün eksi girişine gitti. Voltaj regülatörünün çıkışından artı ve eksi kablolarını alıyoruz. Eksi kabloyu burada 4, 5, 6 pindeki ground'a bağladık. Artı kabloyu da 7, 8, 9 pinlerini artı 5 volta bağladık. Şimdi ilk biz şunu bağlamamıştık. Bu iki pin arasında kısa devre olduğu için buraya bağlamaya gerek yoktur diye bu pinlere güç bağlamamıştık. Ancak bu pinlere güç vermeyince motor çalışmadı. Bu pinlere ground'u bağlamayınca onun için soketten bir ground kablosu alıp pardon yanlış olmasın 10, 11, 12 pinlere bir ground kablosu çektik. Yani buraya 2 tane ground bağlamamız gerekiyor. 5 volt ve 12 volt bağlamamız gerekiyor. Ondan sonra şu sarı kabloda göreceğiniz gibi 2. ve 6. pinleri birbirine bağladık ki motor uzun süre çalışsın. Yoksa kısa bir süre çalışıp durabilir motor. Şimdi baktığımızda anahtarımıza basıyoruz. Ve motorumuz çalışıyor şu an. Durum bu şekilde. Şimdi kalan montajımızı tamamlayalım. Güç bağlantısını çektim. Buraya cırt bant yapıştırmayı uygun gördük. En mantıklısı bize o geldi. Ama bu cırt bantı siz Japon yapıştırıcısıyla da buraya tutturabilirsiniz. Biz bunu çift taraflı bant ile yapıştıracağız.
Kapağımı koyabilirim ki şey olsun. Aslında Japon yapıştırıcısıyla yapıştırmak daha da iyi olabilir, daha az balans yapabilir. Bu diskimizin çapı burada 94 milim geliyor. Biz tabii 94 milimlik zımpara kağıdı bulamadık ama böyle altı cırta yapışacak cinsten şöyle bir zımparamız var. Fakat bu 94 milimden büyük. Şöyle bir plastiğimiz de var. Daha önceden test baskılarından kalan. Yani siz 94 milimlik bir daire çizseniz yeterli. Evet, birkaç tane fail yaşadık. En önemlisi şuydu, bu disk cırt bantları çift taraflı bantla buraya diske tutturmak iyi bir fikir değilmiş. Onu yapmayın, bizim yaptığımız hatayı. Biz düzelttik, bu cırt bantları Japon yapıştırıcıyla plastik parçaya yapıştırdık. Onun üstüne de tekrardan bu zımparayı tutturdum. Şimdi beraber deneyelim. Şöyle elektriği aldık, 12 volt. Düğmeye basıyorum. Evet, zımparamız çalışıyor. Şimdi bir bilgi daha. Biz bu hard diskin sürekli çalışması için ikinci ve altıncı pini ya da üçüncü ve beşinci pini bağladık birbirine. Bu eski bir hard disk, 160 GB kapasiteli bir hard diskti. Bunda bu mod, bu hackleme işe yaradı. Ama özellikle yeni hard disklerde bu hack işe yaramayabiliyor. Onlar da bunu yani böyle sürekli çalışmasını sağlayamayabilirsiniz. En güzeli eski bir SATA, hatta eski bir PATA hard diskiniz varsa PATA hard disklerde direkt elektriği verdiğinizde devamlı çalışıyorlar. Kapamak için ön tarafta bir kapağımız var. Şöyle. Bakın. Burada metrik 2 vidalarla şuradan tutturmak gerekiyor. Şu delikleri biraz küçük yaptık. Bunların içinden 2 milimlik matkapla geçmek gerek. Evet, bundakileri küçülttüm. Bir de arka kapağımız var. Arka kapağı da hemen elime almışken şuradaki deliklere metrik 2 atacağız. Aşağıdakilere metrik 3 atacağız. Aşağıdaki. Şimdi ön kapağımızı yerleştirmekle başlayalım. Benim burada bir vida setim var. Herhalde şu boylar iyi olur. Şimdi gövdemiz tamam. Dayamasını yapacağız. Dayamayı önce dışarıda yapmakta fayda var. Orada alan az oluyor. Şöyle gelecek. Şuraya bir somun atacağız. Bu bağlantı sistemi bizim yardımcı el videosunda, yardımcı el tasarımındaki birebir aynı bağlantı sistemi. Evet, malzeme dayama kısmımız da tamam. Bunun yüksekliğini ve açısını ayarlayabiliyoruz burada. Ve buradan ayarladığımız açıyı, yüksekliği sabitleyebiliyoruz. Üstüne bir parçamız daha var. İstersek bunu buraya sabitleriz. Böyle düz bir yüzeyimiz olur. Bunun için şurada altına 4 tane, şu deliklerin altına 4 tane somun yerleştirip buradan yukarıdan vidalayabiliyoruz. Aynı zamanda şunu da yapabiliriz. Buraya 3 birer somun yerleştirip buraya herhangi bir tutucu, işte minik bir minyatür bir mengene gibi bir aparatı sabitleyebiliriz. Aynı zamanda biz bunun için bir matkap bileme aparatı tasarladık. Bu aparat böyle doğru açıyla
matkap ucunu bu bant zımparaya tutmamızı sağlıyor. Onları da bu vida, şu somunları buralara somun koyup bu 3 vidadan buraya sabitleyebiliyorsunuz. Mesela bir tane matkabımızı elle şu an için gösterebilirim. Diğer aparatı basıyoruz. Onu da ayrıca videonun sonuna ekleyeceğiz. Onunla zımparalama, matkap bileme işlemini. Şimdi ben bir matkap bilemek için bunu hazırlıyorum. Bir tane büyük çeneli matkap alacağım bu seferlik. Şimdi matkap bilemeye uygun şekilde bu açıyı ayarladım. Bu aparatı kullanmayacağım. Şu an benim için zor olacak. Ama matkabı doğru açıya getiren aparatlar tasarladık. Onunla video da ayrıca çekeceğim. Şimdilik onsuz bir video göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Burası parıl parıl keskinleştirilmiş bir matkap ucu görüyoruz. Burada ayarladığımız açıdan ötürü şöyle bir açımız var. Burada da böyle bir açımız var. Küçük matkaplarda bileme işi taş motorunda çok zor oluyor. Bu tip bir cihaz olduğu zaman minyatür, minik matkapları da bilemek mümkün olabilecektir. Evet, sonunda disk zımparamızı tamamladık. Cihaz çok güzel oldu. Çok işlevsel. Ancak kolay da olmadı. Biz bu videoda çok fails yaşadık. Size fails kısmı çok yansımadı ama bizi çok uğraştırdı. 4 tane hard disk üstünde çalıştık. Bir tanesi tamamen kullanılmaz duruma geldi. Şu hale bütün her şeyini dağıtmak zorunda kaldık. Parçalarını kullandık, ettik. Buradaki sıkıntı şu: her hard diski sürekli çalışacak şekilde ayarlamak mümkün olmuyor. Bizim öğrendiğimiz ders bu oldu. YouTube'daki diğer videolarda bu detayı da göstermiyorlar, anlatmıyorlar. Öncelikle eski PATA, yani şu eski tipteki hatırlarsanız, ya da ATA diskleri sürekli çalıştırmak mümkün. Bunlara 5 volt ve 12 volt enerjiyi verdiğimiz anda sürekli çalışıyor. Bu diskler dönüyor. Çok son dönemde üretilenler hariç bunların tamamen dönebildiği herkes tarafından onaylı, yani PATA hard diskleri yapması kolay. Ancak SATA hard disklerde özellikle eski olanları yapabiliyorsunuz. Yani şöyle 150 GB, 250 GB'ın altı hard disklerde büyük ihtimalle sıkıntı yaşamazsınız. Ama özellikle yeni hard disklerde firmware kontrol, bu dönme işlemi, motorun dönme işlemi firmware kontrolünde oluyor. Bu videoda bahsettiğim 3. ve 5. pini lehimlemek, 2. ve 6. pini lehimlemek işe yaramıyor. Enerji verdiğimizde hard disk bir süre dönüyor, yaklaşık 1 dakika 30 saniye ya da 1 dakika kadar, sonra duruyor ve bunu sürekli döndürmek mümkün olmuyor. Onun için riskli bir proje. Özellikle SATA hard disk kullanıyorsanız. Ama PATA hard disk kullanıyorsanız her şey çok kolay. Yapmanızı ama öneririz. Çünkü çok güzel bir alet oldu ve hobi atölyesinde sahip olunması iyi olabilecek bir aletti. Umarım siz de izlemekten zevk almışsınızdır. Bir sonraki projede görüşmek üzere.